Uluslararası öğretim programını oluşturmak için dünyanın dört bir köşesinden çeşitli Hristiyan hizmet grupları bir araya geldiler. Bu öğretişler pek çok ulustaki kiliseye yardım etmek, Mesih inanlılarının imanlarını anlamalarını ve İsa Mesih'in hizmetkarı olmalarını sağlamak için hazırlandı. Bu dersin başlığı Eski Antlaşmaya Yaklaşım. Dersin 1. bölümü Christopher Gornell Smith tarafından verilmektedir. Hello, I'm very glad that today we have this opportunity to be together and look at the Bible. Merhaba, bugün bir araya gelip kutsal kitaba birlikte bakabileceğimiz için çok memnunum. The Bible is the Word of God. Kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. In fact, it comes from two Greek words. Aslında iki Grekçe sözcükten oluşur. Ta, biblia, meaning the books. Ta, Biblia, kitaplar anlamındadır. This is an expression, a word that was used by the early Christians. İlk Mesih inanlıları tarafından kullanılan bir ifadedir bu. From about 150 after Christ, Yaklaşık İsa'dan sonra 150 yıllarında they called this book the books, ta biblia. bu kitaba kitaplar, Ta Biblia adını verdiler. There are two parts in it. Bu kitapta iki bölüm vardır. The Old Testament and the New Testament. Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma. In the Old Testament, there are 39 books. Eski Antlaşmada 39 kitap vardır. In the New Testament, there are 27 books. Yeni Antlaşmada 27 kitap vardır. So the Bible is a book of books. Yani kutsal kitap, kitaplar kitabıdır. One book which contains 66 books. 66 kitaptan oluşan bir kitaptır. Now, a Christian might ask this kind of question. Bir Mesih inanlısı şöyle bir soru sorabilir. I've got a New Testament. Yeni Antlaşmam var. Why should I read an Old Testament? Eski Antlaşmayı niçin okuyayım? Well, if you have your Bible, Eğer kutsal kitabınız varsa, open it at Matthew chapter 1 verse 1, Matta 1. bölüm 1. ayete bakın and you'll see exactly why. ve niçin okumanız gerektiğini göreceksiniz. Look at the first verse in the New Testament. Yeni Antlaşmanın ilk ayetine bakın. This is what it says. Şöyle der. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. Now, who is David? Davut kimdir? Who is Abraham? İbrahim kimdir? The New Testament is telling us that Jesus Christ is the son of David and the son of Abraham. Yeni Antlaşma, İbrahim oğlu ve Davut oğlu olan İsa Mesih hakkında anlatır. But if we want to know who these men are, Fakat bu adamların kim olduğunu öğrenmek istersek, we need to look at the Old Testament. Eski Antlaşmaya bakmamız gerekir. David, we find him in 1 and 2 Samuel. Davut'u 1. ve 2. Samuel kitaplarında buluyoruz. And Abraham, we need to go back to the book of Genesis, the first book in the Old Testament. Ve İbrahim içinse Eski Antlaşmanın ilk kitabı olan Yaratılış'a bakmalıyız. Let me quote a verse from Matthew. Matta'dan bir ayet size söyleyeyim. Look at Matthew chapter 2, Matta 2. bölüme bakın. verse 6. 6. ayet. Let's start at verse 5. 5. ayetten itibaren okuyalım. They said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. But you, Bethlehem in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Sen Yahuda diyarında olan ey Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder senden çıkacaktır. Now what's he talking about? Burada ne hakkında konuşuyor? To find the meaning of it, we have to go back to the Old Testament. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için Eski Antlaşmaya dönmeliyiz. To the book of Micah, chapter 5, verse 2. Mika kitabı 5. bölüm 2. ayet. A verse written about 700 years before Jesus was born. İsa'nın doğumundan yaklaşık 700 yıl önce yazılan bu ayet,
prophesied exactly where the Messiah, the Christ, would be born. Mesih'in kesin olarak nerede doğacağına dair peygamberlik ediyordu. The New Testament here is referring back to the Old Testament prophet. Yeni anlaşma burada eski anlaşma peygamberlerinden birine işaret etmektedir. Let's stay in Matthew 2 for a moment. Bir süre için Matta 2'de kalalım. Look at verse 15. 15. ayete bakın. We read that Jesus with Mary and Joseph were in Egypt until the death of Herod. İsa'nın Meryem ve Yusuf'la birlikte Hirodes'in ölümüne dek Mısır'da kaldığını okuyoruz. That it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. Bu, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan geri çağırdım. Now what does that mean? Bu ne anlama geliyor? Again, we go back to the Old Testament. Tekrar eski anlaşmaya dönüyoruz. Hosea chapter 11 verse 1. Hoşea 11. bölüm 1. ayet It's referring in fact to the Exodus, aslında çıkışa işaret eder. which was when the Israelites left Egypt and were freed by God. Çıkış ise İsrail halkının Mısır'dan ayrılıp Tanrı tarafından özgür kılındıkları zaman olup And bearing the promises of God, they crossed the Sinai desert into the land of Canaan. Tanrı'nın vaatleri doğrultusunda Sina çölünü aşarak Kenan topraklarına ulaşmalarıyla ilgilidir. And when Jesus came out of Egypt, crossed the same Sinai desert and came into the land of Israel, Ve İsa da Mısır'dan ayrıldığında aynı Sina çölünden geçerek İsrail topraklarına ulaştı. the Holy Family was enacting on a small scale the event of the Exodus. İsa ve ailesi çıkış olayının benzerini küçük bir ölçekte yaşamışlardı. What the writer Matthew is telling us in the New Testament Yeni anlaşmada Matta'nın bize söylediği şey, is that God called his people Israel out of Egypt at the time of the Exodus, Tanrı'nın halkı İsrail'i çıkış zamanında oradan çağırdığını and that the whole of their salvation history was leading forward to the coming of Christ. ve kurtuluşlarına ait tarihin tamamının Mesih'in gelişine doğru ilerlediğini söylemektedir. And that is represented by Christ himself reenacting as a tiny baby the event of the Exodus. Ve bu da Mesih'in küçük bir bebek olarak çıkış olayını tekrar edişiyle temsil edilmiştir. So the whole of God's redemptive plan and purposes in Israel was now in that little baby. Yani Tanrı'nın İsrail için sahip olduğu kurtuluş planının tamamı bu küçük bebekteydi. Let's stay in Matthew chapter 2. Matta 2'ye bakmaya devam edelim. Look at verse 18. 18. ayete bakın. Again, if we start from verse 17, 17. ayetten başlayacak olursak, we find that King Herod, trying to kill Jesus, had killed the babies of Bethlehem. İsa'yı öldürmeye çalışan Kral Hirodes'in Betlehem'deki erkek çocukları öldürttüğünü görürüz. Verse 17. 17. ayet. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, Böylelikle Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they are no more. Ramah'ta bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel teselli edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok artık. This is a reference again to the Old Testament. Bu ayette tekrar eski anlaşmaya işaret eder. Jeremiah chapter 31 and verse 15. Yeremya 31. bölüm 15. ayet. So you can see that reading through the New Testament, it refers back to the Old Testament. Yeni anlaşmayı okuduğunuzda eski anlaşmaya işaret ettiğini görebilirsiniz. We cannot even begin in the New Testament in Matthew chapter 1 and 2 without referring back to the Old Testament.
Matta 1 ve 2. bölümlere baktığımızda eski anlaşmaya dönmeden yeni anlaşmayı okumaya bile başlayamayacağımızı görürüz. When Jesus was in the desert being tempted by Satan, İsa çölde şeytan tarafından denendiğinde 3 times Jesus said, İsa 3 kez şöyle dedi: "It is written." Yazılmıştır. What did he mean? It is written. Yazılmıştır demekle neyi kastetti? He meant it is written in the word of God. Tanrı'nın sözünde yazılı olduğunu kastetti. And each time he quoted the Old Testament. Ve her seferinde eski anlaşmadan konuştu. Jesus Christ regarded the Old Testament as the word of God. İsa Mesih eski anlaşmayı Tanrı sözü olarak kabul etti. So how should any Christian regard it? O halde her Mesih inanlısı nasıl kabul etmeli? Jesus Christ regarded it as having authority. İsa Mesih eski anlaşmayı yetki sahibi olarak kabul etti. So should not a Christian do the same? Bir Mesih inanlısının da aynısını yapması gerekmez mi? If in the New Testament you go past the Gospels Yeni anlaşmada müjdeleri geçtikten sonra and you go on into the letters of Paul, Pavlus'un mektuplarına başladığınızda if you have read Romans or Galatians, Romalılar veya Galatyalıları okuyacak very olursanız often the Apostle Paul talks about the law. Elçi Pavlus'un sık sık yasadan bahsettiğini görürsünüz. What does he mean? The law. What is this law? Yasayla kastettiği şey nedir? Yasa nedir? He means the law of the Old Testament, Pavlus eski anlaşmanın yasasından söz the etmektedir. law of Moses, Musa'nın yasasından. which you find in Exodus and Deuteronomy. Çıkış ve Tesniye'de bulabilirsiniz bu yasayı. Now, again, if you continue in the New Testament to the book of Hebrews, Tekrar yeni anlaşmada devam edecek olursanız İbraniler kitabında it is absolutely impossible to understand that book without reading also the book of Leviticus in the Old Testament. eski anlaşmadaki Levililer kitabını okumadan İbraniler kitabını anlamanız mümkün olmayacaktır. The book of Hebrews talks about the Old Covenant and the New Covenant. İbraniler kitabı eski ve yeni anlaşmadan söz eder. Well, what is this Old Covenant? Nedir bu eski anlaşma? It's the Old Testament. İşte eski anlaşmada Again, kayıtlıdır if you go bunlar. to the very end of the New Testament, Tekrar yeni anlaşmanın sonuna gidecek olursanız in the book of Revelation, Esinleme kitabının you will find it's full of word pictures pek çok benzetmeyle dolu olduğunu görürsünüz. from the book of Daniel, Daniel kitabından, from the book of Ezekiel, Hezekiel kitabından and from the book of Isaiah. ve İşaya kitabından. All of these, of course, are in the Old Testament. Bunların hepsi tabii ki eski anlaşmadadır. Now, the term, the Old Testament, Eski anlaşma ifadesi is a Christian description Mesih inancının verdiği bir tanım olup of the books given by God Tanrı tarafından Yahudilere verilen to the Jewish people, kitaplara işaret and eder. which are related to the Old Covenant, Ve bu kitaplar eski anlaşma ile ilgili olup which God gave to Israel through Moses at Mount Sinai. Tanrı'nın Sina Dağı'nda Musa aracılığıyla İsrail halkıyla yaptığı anlaşmaya işaret eder. The word covenant is a word we're going to come to later, Anlaşma sözcüğünü daha sonra inceleyeceğiz. but it means a special agreement which ties people together. Fakat anlaşma insanlar arasında bağlayıcı bir niteliğe sahiptir. And in the Old Covenant, God tied himself with the people of Israel. Ve Tanrı eski anlaşmayla kendisini İsrail halkına bağladı. And that covenant did achieve certain things. Ve bu anlaşma bazı şeyleri başardı. But it was part of a process leading forward to the new covenant, Fakat bu anlaşma yeni anlaşmaya doğru ilerleyen bir sürecin parçasıydı. in which Jesus Christ became the middleman, the mediator between God and us. Ki bu yeni anlaşmada İsa Mesih Tanrı ile bizim aramızdaki aracı konumundaydı. And to understand both Old Testament and New Testament, Bu yüzden hem eski hem yeni anlaşmayı anlayabilmek için
we need to understand the relationship between these two covenants. Bu iki anlaşma arasındaki ilişkiyi anlamamız gereklidir. Now, a few moments ago I quoted references from the Old Testament that are in the New Testament. Biraz önce yeni anlaşmada karşımıza çıkan eski anlaşma alıntılarından bahsettim. The New Testament contains at least 295 separate references to the Old Testament. Yeni anlaşmada en azından 295 tane ayrı eski anlaşma alıntısı vardır. 224 times it is introduced by a formula of words such as "it is written" or "God says." Bu alıntılar 224 ayrı yerde şöyle şöyle yazılmıştır ya da Tanrı şöyle şöyle demiştir şeklindeki ifadelerle karşımıza çıkar. And this refers to at least 278 verses from the Old Testament. Ve bu alıntılar en azından 278 ayrı eski anlaşma ayetine işaret eder. In referring to these verses, Bu ayetlere işaret ederken at least 56 times, en az 56 kez the writers in the New Testament refer to God as the author of those Old Testament verses. yeni anlaşmadaki yazarlar eski anlaşma ayetlerinin yazarının Tanrı olduğunu vurgularlar. Now, there are 41 occasions 41 ayrı yerde when in the New Testament yeni anlaşmada it says this, şöyle der. quoting the Old Testament, Eski anlaşmadan alıntı yaparak God says, Tanrı der ki, not God said, Tanrı dedi ki değil but God says. ama Tanrı der ki. In other words, the New Testament writer did not regard it as something which was finished completely. Bir diğer deyişle yeni anlaşmanın yazarı tamamen bitmiş olan bir şeye işaret etmemektedir. Not that it just was the word of God then, but it is the word of God now. Sadece o zaman Tanrı sözü olduğunu değil, şimdi de Tanrı sözü olduğunu vurgularlar. And that's very important for any Christian. Ve Mesih inanlıları için bu çok önemlidir. Now, if you actually start reading the Old Testament, Eski anlaşmayı okumaya başladığınızda you'll find there's a lot of history in it. pek çok tarihle karşılaşacaksınız. Now, why so much history? Niçin bu kadar çok tarih var? Now, I believe theology is important. İnanıyorum ki teoloji, din bilimi önemlidir. I believe we need it. Ve buna ihtiyacımız da var. But it's interesting that in the Bible, you will nowhere find a philosophical treatment of the nature of God. Fakat kutsal kitabın hiçbir yerinde Tanrı'nın doğasıyla ilgili olarak felsefi bir düşünceye rastlanılmaması ilginçtir. Instead, you find history, whole books of it. Bunun yerine tarihle karşılaşırsınız, tarih kitaplarıyla. Why? Niçin? For several reasons. Birkaç sebebi vardır bunun. First, God does not offer himself to us just as an object of philosophical ideas. İlk olarak Tanrı kendisini bize felsefi düşüncelerin bir nesnesi olarak sunmaz. He comes to us, Bize gelir he demands a response from us, ve bizden bir karşılık bekler. and the histories of the Old Testament Eski anlaşmadaki tarihi olaylar are examples of how God has helped people. Tanrı'nın insanlara nasıl yardım ettiğini gösterir. It's an endless display Hiç durmaksızın of God in action, Tanrı'nın hareket edişini gösterir. Saving, Kurtarışını, judging, yargılayışını, intervening in the lives of people, insanların yaşamına müdahale edişini, even determining the destinies of hatta nations. ulusların kaderini tespit edişini. Now, let me use a little illustration here. Burada bir benzetme kullanayım şimdi. When I got married, Evlendiğimde over 27 years ago, 27 yıl önce I did not get a psychologist's report on my wife. eşimle ilgili olarak psikologdan bir rapor almadım.
I did not get a document saying she has this and this and this in her nature. Onun doğasında şunun olduğunu gösteren bir belge almadım. We got married. Evlendik. And over 27 years we've been together. Ve 27 yıllık beraberliğimiz süresinde Through times when life has been easy yaşamın kolay olduğu zamanlar oldu. and times when life has been difficult. Yaşamın zor olduğu zamanlar oldu. And through our experience of living together, Ve birlikte yaşamanın getirdiği tecrübeyle we have really got to know one another. birbirimizi tanımak zorunda kaldık. Now, I think that my experience of that is far more informing than simply a medical document about my wife. Bence benim bu tecrübem doktorun vereceği bir kağıt parçasından çok daha aydınlatıcı bir nitelik taşır. So what you have in the Old Testament Eski Antlaşmada gördüğümüz şey de is not an abstract or even theological document about the nature of God. Tanrı'nın doğasıyla ilgili soyut bir düşünce veya teolojik bir düşünce değildir. But you have the interaction of God with a man called Abraham. Fakat Tanrı'nın İbrahim isimli bir adamla olan ilişkisini görürsünüz. You have the interaction of God with a man like Jacob. Tanrı'nın Yakup gibi bir adamla olan ilişkisini görürsünüz. And another man called Moses. Ya da Musa gibi. And a lady like Ya da Ruth. Rut gibi bir kadınla. And so we could go on with men and Ve women. erkek ve kadınlara bakarak devam edebiliriz. Some of them rich, some of them Bazıları poor. zengin, bazıları fakir. Some of them great people, some very ordinary people. Bazıları çok büyük insanlar, bazıları sıradan insanlar. Some were kings and some were Bazıları fathers. kral, bazıları çiftçi. Sometimes you have how God interrelated with a community. Bazen Tanrı'nın toplumla nasıl ilgilendiğini görürsünüz. A family, Aileyle, a village, köyle, a tribe, oymakla, a city, şehirle, a whole bütün nation. ulusla. And in this interaction you see what God is like in many different kinds of situations. Ve bu ilişkilerde pek çok farklı durumda Tanrı'nın nasıl bir karakterde olduğunu görürsünüz. You see the mercy of Tanrı'nın God, merhametini görürsünüz, the love of God. sevgisini, You also see the righteousness ayrıca of God Tanrı'nın doğruluğunu da görürsünüz. and the Ve judgment of Tanrı'nın God. yargısını. And from all of these experiences, a living picture is created of Ve God. bütün bu tecrübelerden Tanrı'ya ait diri bir resim elde edilir. One of the great theologians of this Bu century yüzyılın önemli din bilginlerinden biri was a man called Karl Karl Barth. Barth'tır. He said Şöyle this: demiştir. "The task of theological reflection and of preaching does not begin at all with abstract ideas, but with the reality of God's action." Teolojik düşüncenin ve Tanrı sözünü duyurmanın görevi kesinlikle soyut fikirlerle değil, Tanrı'nın yaptıklarının gerçeğiyle başlar. Barth describes it like taking a film, a movie film, of a bird flying. Barth bunu uçmakta olan bir kuşun filmini çekmeye benzeterek tanımlar. Now, three men take that film. 3 kişi bu filmi alıyor. And you know that a movie film is actually made of little still photographs one after another. Ve very quickly. bildiğiniz gibi hareketler çok hızlı bir şekilde birbiri ardınca gelen durağan resimlerle elde edilir. So, you get 24 of these in one Bir second. saniyede 24 durağan resim geçer. One man looks at the picture of the bird Adamlardan biri kuşun resmine bakar and he says, "Look, the wings ve are up. bak kanatlar havada. A bird flies with his wings Yani up." kuş kanatları havadayken uçar der. Another man looks at the Bir diğer picture adam resme baktığında and it's at the end of the wing stroke of the kuşunun bird. kanat çırpışının sonlarına doğrudur.
And he says the bird flies with its wings Ve down. resme bakıp kuşun kanatları aşağıdayken uçtuğunu söyler. No, says the third man, you're both Üçüncü wrong. adam hayır, ikiniz de yanlışsınız der. He looks at another Bir başka picture, resme bakar and the bird has its wings out ve kuşun sideways. kanatları yan tarafındadır. He says a bird does not move its wings up or down, they're only Ve sideways. kuş kanatlarını aşağı yukarı hareket ettirmez, sadece yanda hareket ettirir der. Of course, they're all right and they're all wrong. Oysa bu üç adam da hem doğru hem yanlıştır. If you really want to see how a bird flies, Eğer bir kuşun nasıl uçtuğunu görmek istiyorsanız, you must look at all of the pictures together as a movie. bütün resimlerin hepsine film olarak bakmalısınız. And you see that the bird is moving its wings up and sideways and down and back again. Ve böylece kuşun kanatlarını yukarı, yana ve aşağı doğru hareket ettirdiğini görürsünüz. And that's what you find as you read through the Old Testament. Ve Eski Antlaşmayı okurken de gördüğünüz şey budur. You see God moving through the lives of hundreds of people. Tanrı'nın yüzlerce insanın hayatında işlediğini görürsünüz. You see God in many kinds of different situations. Tanrı'nın çok çeşitli durumlarda işlediğini And görürsünüz. God does not change. Ve Tanrı değişmez. But you see that he will do one thing in one situation and another in another. Ve Tanrı'nın bir durumda bir şey yaptığını, başka durumda başka bir şey yaptığını görürsünüz. You can take verses out of the Bible which show the God of the Old Testament as being always full of judgment. Kutsal kitaptan Eski Antlaşma Tanrısı'nın her zaman yargılama dolu olduğunu gösteren ayetleri bulabilirsiniz. But you can take others which show him always as a God of forgiveness and mercy. Fakat Tanrı'yı affedici ve merhamet dolu olarak gösteren başka ayetler de bulabilirsiniz. The truth is in both. Her ikisi de gerçektir. Now there's another reason why history is very important. Tarihin önemli oluşuyla ilgili bir diğer sebep daha vardır. Have you ever met a person who had the medical condition of amnesia, of complete forgetfulness? Unutkanlık hastalığı olan birisiyle karşılaştınız mı hiç? Sometimes a person will be in an accident Bazen kişi bir kaza geçirir and they'll get a knock on the head, ve başına bir darbe alır. and this person doesn't know who he is. Ve bu kişi kim olduğunu hiç bilmez bile. He doesn't recognize people. İnsanları tanımaz. He's forgotten who are his friends. Arkadaşlarının kim He olduğunu does not know unutur. where he lives. Nerede oturduğunu He does bilmez. not know his own name. Adını bilmez. He does not know who his parents were. Ailesinin kim olduğunu He has bilmez. forgotten everything. Her şeyi unutmuştur. And that's very sad. Bu çok üzücü bir It's olaydır very tragic. ve çok Now, trajiktir. a people together without history are like a man who's lost his memory. Tarih olmadan insanlar hafızasını yitirmiş bir adam gibidir. And if we regard ourselves as New Testament Christians, Ve kendimizi yeni anlaşma inanlıları olarak tanımlarken we must have the memories of the Old Testament. eski anlaşmaya ait hafızamız da yerinde olmalı. The New Testament, in some ways, is already in the Old Testament. Yeni anlaşma bir şekilde eski anlaşmanın içindedir zaten. Promises of a Redeemer who would come, Gelecek olan kurtarıcıyla ilgili vaatler, the forgiveness of sins, günahların bağışlanması, the creating of a people for God. Tanrı için bir halk yaratma. So we can say the New Testament is in the Old but concealed. Yani şöyle diyebiliriz. Yeni anlaşma eski anlaşma içinde gizlidir. The Old Testament is in the New Testament revealed. Eski anlaşma yeni anlaşmada açıklanmıştır. What we are today is a result of what happened yesterday. Bugün ne olduğumuz dün olan şeylerin sonucudur. What we do today will shape tomorrow. Ve bugün yaptığımız şeyler yarını şekillendirecektir. So you can see there are reasons why there is history in the Old Testament. İşte böylece eski anlaşmada niçin tarihi kayıtlar olduğunu anlayabilirsiniz.
In fact, the Old Testament includes several different kinds of literature. Aslında eski antlaşma birkaç farklı yazı çeşidini içerir. We call these kinds or genres of literature. Farklı edebi yazılardır bunlar. History, we've referred to, Tarihten bahsettik. but also poetry Ayrıca şiir, and wisdom literature hikmet yazıları and prophecy. ve peygamberlikler. And you look through the Bible and you see all these different kinds of writings. Kutsal kitaba baktığınızda tüm bu farklı yazı çeşitlerini And they're all so görürsünüz. different. Ve hepsi birbirinden çok How can we farklıdır. make sense of them? Bunları nasıl bir araya getirebiliriz? And yet, through all of it, there is a sense of unity. Fakat bunların arasında bir bütünlük vardır. The Bible does not have uniformity, Kutsal kitap monoton değildir. but it does have unity, Fakat bütünlük içindedir. organic unity. Organik bir bütünlüktür bu. If you look at a flower, Eğer bir çiçeğe bakarsanız you have leaves, yapraklarını, you have a stem, gövdesini and you have the flower with its petals. ve çiçeğini görürsünüz. But it's not three different plants, it's one plant. Fakat üç ayrı bitki değil bir bitki It görürsünüz. has organic unity, Organik bir bütünlük içindedir. but it is diverse. It does not have uniformity. Fakat monoton değildir, çeşitlilik And vardır. under the ground, there are roots as well. Ve toprağın altında kökleri de vardır. And so it's the same in the Old Testament. Eski antlaşmada da aynıdır. There is a unity that runs right through it and through the New Testament. Eski antlaşma boyunca yeni antlaşmaya doğru akan bir bütünlük vardır. But it's not uniformity. Fakat monoton değildir. Now, another thing to look at with the Old Testament is the way it uses language. Eski antlaşmada bakılması gereken bir diğer konu dili nasıl kullandığıdır. We ourselves use language in very different ways at times. Bizler de farklı zamanlarda dili farklı şekilde kullanırız. We must be careful in the way we interpret the Bible. Kutsal kitabı yorumlarken dikkatli olmalıyız. If I make some kind of a statement, Eğer bir açıklamada bulunursam, somebody could go outside and repeat that, birisi gidip bunu tekrarlayabilir and they might say, Christopher said this. ve Christopher şöyle dedi diyebilir. But they would take it out of context. Fakat bunu konunun dışında kullanırlarsa, They would make me mean something which is not what I really meant to say. dinleyiciler kastetmediğim bir şeyi söylediğimi düşünürler. Words must be looked at in context. Sözcüklere konunun içeriğinde bakılmalı. So, I mean, take the New Testament. Yeni antlaşmaya bakın. The devil comes to Jesus and says, Şeytan İsa'ya gelir ve şöyle der. if you then quote the words of the devil, Eğer şeytanın sözlerini tekrar ederken, without saying it is the devil who is tempting Christ, bunun Mesih'i denemekte olan şeytan olduğunu söylemezseniz the Bible says, and then quote from Satan, ve kutsal kitap şöyle der deyip şeytanın dediğini tekrar ederseniz, you've made it mean the very opposite of what it's saying. orada dediği şeyin tamamen aksini iddia etmiş olursunuz. So, if you see a verse, you must put it in its context. O zaman bir ayet gördüğünüzde onu içeriğinde incelemelisiniz. First, in the chapter. İlk olarak bölüme bakın But that's not enough. ama bu yeterli değildir. Because in the Old Testament, in the book of Job, Çünkü eski antlaşmada Eyüp kitabında some of the people who were arguing against Job Eyüp'e karşı tartışmakta olan kişilerden bazıları made very long speeches çok uzun konuşmalar yaptılar. which last for several chapters. Ve bu konuşmalar birkaç bölüm boyunca And later kaydedilmiştir. God contradicts them. Daha sonra Tanrı bunlarla çelişir. So you've got to look at the chapter in the context of the whole book. Bu yüzden bölüme tüm kitabın içeriği içinde bakmalısınız. And that's not enough. Ve bu da yeterli You've değildir. got to look at the whole book in the context of the historical background. Tüm kitaba tarihi geçmiş ışığında bakmalısınız. And the historical background in terms of its culture. Ve tarihi geçmiş kültürü de içerir.
And then you've got to look at the literary genre or literary type. Ardından yazı çeşidine bakmalısınız. Because in poetry I may make statements which are not scientific. Çünkü şiir yazarken bilimsel olmayan bazı açıklamalarda bulunabilirim. I may say the sun rises and goes up. Güneşin doğduğunu ve yükseldiğini söylerim. There's nothing wrong with saying that. Bunda yanlış olan bir şey yoktur. But a scientist will tell you that the earth is actually turning around. The sun has not moved. Fakat bilim adamları dünyanın döndüğünü, güneşin hareket etmediğini söyler. It depends how we are using language. Dili nasıl kullandığımıza bağlıdır. And that's what we must look at in the Old Testament. Eski Antlaşmada bakmamız gereken şey budur işte. We must ask two questions when we read the Old Testament. Eski Antlaşmayı okuduğumuzda iki soru sormalıyız. First, what did it say to the people when it was written? İlk olarak metin yazıldığında halka ne diyordu? And then secondly, what does it say to us now? Ve ikinci olarak şimdi bize ne diyor? I think it's important in this series of talks on the Old Testament Eski Antlaşma ile ilgili bu konuşmalarımızda to just say a little bit about what we are talking about and what we're not talking about. ne hakkında konuşup ne hakkında konuşmadığımızı söylemenin önemli olduğuna inanıyorum. Some of the aspects of the Old Testament we might deal with in university. Eski Antlaşmanın üniversitelerde, In seminary or in Bible college seminer veya İncil okullarında are not going to be included in what I'm saying. incelenen bazı konuları anlatacaklarıma dahil edilmemiştir. Now, that does not mean that these questions are not important. Bunun anlamı bu sorular önemli değil demek değildir. In fact, many of those questions are very important. Aksine bu soruların bazıları çok önemlidir. But they're not the purpose of this series of talks. Fakat bu paylaşımlarımızın amacı bu sorulara cevap vermek değildir. Just let me give an example here. Size bir örnek vereyim bununla ilgili olarak. In the matter of the authorship of the books, who wrote them? Kitapların yazarlarıyla ilgili olarak kitabı yazan kimdi? In the case of the book of Amos, Amos kitabında we read in chapter 1, verse 1 about how the book was written. 1. bölüm 1. ayette kitabın nasıl yazıldığını okuyoruz. It says this. Şöyle der. The words of Amos, who was among the sheep breeders of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. Tekoa çobanları arasında olan Amos'un sözleri, onları Yahuda kralı Uzziya'nın günlerinde ve İsrail kralı Yoaş'ın oğlu Yeroboam'ın günlerinde zelzeleden 2 yıl önce İsrail hakkında gördü. So, that's fairly easy to date. Gördüğünüz gibi bunun yazılış tarihini anlamak kolay. It's during the reign of King Jeroboam II of Israel. İsrail kralı 2. Yeroboam'ın saltanat sürdüğü günlerde. And he reigned from about 793 to 753 before Christ. Ve bu kral milattan önce yaklaşık 793 ile 753 yılları arasında saltanat sürdü. So, we know who wrote the book of Amos and when. Ve Amos kitabını kimin yazdığını ve ne zaman yazdığını biliyoruz o zaman. But if you look at the book of Psalms, Fakat Mezmurlar kitabına bakacak olursanız it's much more complicated. çok daha karmaşık. Some of the Psalms were written by David. Bazı mezmurlar Davut tarafından yazıldı. Others were written by Asaph. Bazıları Asaf tarafından. Others were written by a group of people called the sons of Korah. Bazıları da Korah oğulları olarak anılan bir grup tarafından yazıldı. And so on and on with other writers. Ve başka yazarlar da var. Now, at some time, these psalms were collected. Ve öyle bir zaman gelmiştir ki bu mezmurlar bir araya getirilmiştir.
but they existed separately before they were collected. Fakat bir araya getirilmelerinden önce de vardı bu mezmurlar. And first they were brought together into 5 small books. İlk olarak 5 küçük kitap haline getirildiler. 5 books of Psalms. 5 mezmur kitabı. And then these 5 were brought together into one book. Ardından bu 5 kitap bir kitap haline getirildi. Now, if you look at the book of Proverbs, you see the same kind of a thing. Eğer Süleyman'ın mesellerine bakacak olursanız benzer bir şeyle karşılaşırsınız. Different proverbs were written by different people at different times and then brought together. Farklı meseller farklı zamanlarda yazılmıştır ve başka bir zamanda bir araya getirilmiştir. Again, if you look in the book of Joshua, Tekrar Yeşu kitabına bakacak olursanız, in Joshua chapter 10, verses 12 and 13, Yeşu 10. bölüm 12 ve 13. ayetlerde there's a short poem. kısa bir şiirle And karşılaşırız. then it says, Ve der ki, is not this written in the book of Jasher? Yaşar kitabında bu yazılmış değil midir? What's the book of Jasher? Yaşar kitabı nedir? I don't know. Bilmiyorum. Nobody knows. Kimse bilmiyor. It was obviously an early Israelite book of poems. Besbelli ki İsraillilerin bir şiir kitabıydı bu. We don't have that book today. Bu kitaba sahip değiliz bugün. Does that mean part of the Bible has been lost? Bunun anlamı kutsal kitabın bir kısmının kaybolmuş olması mıdır? No, it doesn't mean that. Hayır, bu anlama It gelmez. simply means that when Joshua was written, that book was known. Anlamı şudur. Yeşu kitabı yazıldığında bu kitap bilinmekteydi. And the short poem, which we have in Joshua 10, Ve Yeşu 10. bölümdeki kısa şiir, was a well-known saying to the Israelites. İsrailliler tarafından iyi bilinmekteydi. Now, there's a parallel to that in the New Testament. Yeni Anlaşmada buna benzer bir örnek daha vardır. Several times the Apostle Paul in the New Testament quotes Greek poets. Elçi Pavlus Yeni Anlaşmada birkaç kez Grek şairlerden söz eder. Now, does that mean we've lost part of the New Testament? Bunun anlamı Yeni Anlaşmanın bir kısmını kaybettiğimiz midir? No. Hayır. Those Greek poets never were in the New Testament. Bu Grek şairler hiçbir zaman Yeni Anlaşmada değildi. Paul just quoted from some well-known books of his time. Pavlus kendi dönemindeki iyi bilinen kitaplardan birkaç alıntı yapmıştı, o kadar. And that was the case with Joshua and the book of Jasher. Ve Yeşu kitabıyla Yaşar kitabı arasındaki ilişki de bundan ibarettir. The Bible was part of a culture, Kutsal kitap bir kültürün parçasıydı. and we expect to hear about the culture they lived in. Ve içinde yaşanan kültür hakkında işitmeyi bekleriz. Now, when we come to the first 5 books of the Old Testament, the Pentateuch, Eski Anlaşma'nın ilk 5 kitabına geldiğimizde Atalar kitapları veya Pentateuch, there is a lot of discussion about when it was written and who wrote it. bunların ne zaman ve kim tarafından yazıldığıyla ilgili pek çok tartışma vardır. These are discussions which we're not going to go into in detail now. İşte bu tür tartışmalara biz girmeyeceğiz. This is not the time and place for that kind of discussion. Bu tür tartışmalar için uygun bir yer ve zaman değil bu. Also, in our limited time together, Ayrıca birlikte geçireceğimiz sınırlı we zaman will not be içinde able to look at every book in the Old Testament. Eski Anlaşma'daki her kitaba bakamayacağız. It's just not possible in the time. Bu zaman içinde mümkün değil. The Old Testament is like a palace with many rooms, Eski Anlaşma içinde pek çok odası olan bir saray gibidir. and we don't have time to explore all of the rooms. Ve odaların hepsini şimdi keşfetmeye zamanımız yok. But what we can do is get inside the building. Fakat yapabileceğimiz şey binanın içine girmektir. And I hope to give you a few keys, Ve ümit ediyorum ki size birkaç anahtar vereceğim. and you can use these to unlock the doors and then take your time to explore what's in the rooms. Ve bu anahtarlarla kapıları açabileceksiniz ve girip odalarda ne olduğunu keşfetmek için kendiniz zaman harcayacaksınız. So, we are not trying to create a deep academic introduction to every book.
Yani her kitap için çok derin, detaylı bir açıklamada bulunmayacağız. We're just going to get our toes wet. Sadece ayak parmaklarımızı ıslatacağız. If you want to have a swim, you'll have to do that for yourself later. Eğer yüzmek istiyorsanız bunu daha sonra kendiniz yapmalısınız. Let me say a little bit about the order of the Old Testament books. Eski Antlaşma kitaplarının sırası hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. The order that we have of the books in the Old Testament Eski Antlaşma kitaplarının bugünkü sırası is taken from a Latin translation of the Bible called the Latin Vulgate. kutsal kitabın Latin Vulgat adı verilen Latince tercümesinden alınmıştır. That in turn followed a Greek translation of the Old Testament. Bu tercüme Eski Antlaşmanın Grekçe tercümesinin ardından gelir. That Greek translation of the Old Testament, which existed at the time of Jesus, İsa'nın yaşadığı dönemde var olan bu Grekçe Eski Antlaşmaya we call the Septuagint. Septuagint adını veriyoruz. So the Septuagint means the Greek version of the Old Testament. Septuagint Eski Antlaşmanın Grekçe versiyonudur. So it was written actually in Hebrew Eski Antlaşma İbranice olarak and yazılmıştı. parts in Aramaic, Bazı bölümleri Aramiceydi. and then it was translated into Greek, Ardından Grekçe'ye tercüme edildi and then into Latin, ve Latince'ye and now it's in many, many languages. ve şimdi pek çok dile. But we still have the Hebrew version to go back to. Fakat hala İbranice metine bakabiliriz. Now, let's look at the order of the books as we have them. Şimdi kitapların bugünkü sırasına göz atalım. First comes the Pentateuch. İlk olarak Pentateuch, atalar gelir. Means simply 5 scrolls. Bunun anlamı 5 tomardır. The 5 books of Moses. Musa'nın 5 kitabı. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yaratılış, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye. Now, the name of each book gives the idea of its theme. Her kitabın başlığı konunun içeriğini verir. After the Pentateuch, we have the historical books. Pentateuch'tan sonra tarihi kitaplar vardır. Joshua, Yeşu, Judges, Hakimler, Ruth, Rut, 1st and 2nd Samuel, 1. ve 2. Samuel, 1st and 2nd Kings, 1. ve 2. Krallar, 1st and 2nd Chronicles, 1. ve 2. Tarihler, Ezra, Ezra, Nehemiah, Nehemya and Esther. ve Ester. And all of these give history. Ve bunların hepsi tarihle ilgilidir. Then follow the prophets. Ardından peygamberler gelir. And we divide these into what we call the major or larger prophets and the minor or smaller prophets. Ve bu peygamberleri büyük peygamberler ve küçük peygamberler olarak ikiye ayırırız. Now, the major prophets, Büyük peygamberler Isaiah, İşaya, Jeremiah, Yeremya, the book of Lamentations is at the end of Jeremiah, Yeremya'nın mersiyeleri, then Ezekiel and Daniel. Hezekiel ve Daniel. Then, when we Lamentations, by the way, is just added because to Jeremiah because he wrote it, he's associated with the book. Yeremya'nın mersiyeleri kitabı Yeremya yazdığı için bunlara eklenmiştir. Then we have the minor prophets. Ardından küçük peygamberler gelir. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Tisefanya, Haggai, Zekeriya ve Malaki. And then in the middle of all of that, we've also got some poetic books. Ve bunların ortasında şiir kitaplarını buluruz. And the poetic books were from many different periods of history. Şiir kitapları tarihin içindeki farklı dönemlerden gelir. So we put those after the historical books and before the prophets. Şiir kitapları tarih kitaplarından sonra peygamber kitaplarından önceye yerleştirilmiştir. So, and in there you have Psalms and Proverbs, the wisdom literature, Job, Ecclesiastes. Ve bunlar arasında mezmurlar, Süleyman'ın meselleri ve hikmet yazıları olan Eyüp ve Vaiz vardır. So we have history, poetry, and prophecy.
Yani tarih, şiir ve peygamberlik. Now, the Hebrew arrangement is rather different from that. İbranice sıralama bundan oldukça farklıdır. There we have the law, the Torah, Önce yasa, Tora gelir. prophets, including what are called the former and the latter prophets, Ardından önceki ve sonraki peygamberler olarak adlandırılan peygamberler gelir. and the writings. Ve yazılar vardır bundan sonra da. Now, that Hebrew arrangement was the version that was used by Jesus himself. İsa İbranice sıralamayı kullanmıştı. And we're going to look in our next time together Ve bir sonraki dersimizde at the Old Testament as Jesus used it. Eski Antlaşmaya İsa'nın kullandığı sıralamaya göre bakacağız. And some of the references in the Gospel of Luke Ve Luka İncil'indeki bazı alıntılar to how Jesus quoted the Old Testament ve İsa'nın eski antlaşmadan nasıl alıntı can yaptığı only be understood sadece if we know how the Jewish people had the order of the books, slightly different from ours. Yahudilerin bizimkinden biraz farklı olan sıralamasına göre anlaşılabilir. The same books, Aynı kitaplar, no extra books, ekstra bir none kitap of them yok, taken away, hiçbiri çıkartılmış but a değil, different order. fakat farklı bir sıralama. And Jesus used that order. Ve İsa bu sıralamayı And kullandı. that's what we're going to look at next time. Ve bir dahaki dersimizde buna bakacağız Thank you very birlikte. much and God bless you. Çok teşekkür ederim. Tanrı sizi bereketlesin.